Yepyeni YouTube videomuzla yine birlikteyiz. Bu videomuz çok önemli. Şeker dalgalanması, glisemik dalgalanma, kilo aldıran en büyük nedenlerden biri. Bunu biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorum diyorsanız ve fazla kilo problemi yaşıyorsanız bu konuyu lütfen bir konuşalım. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere lütfen yorum yapmayı unutmayınız diyoruz ve konuyu açıyoruz. Konumuz şeker dalgalanmaları, glisemik dalgalanmalar. Bir gün bir hastam geldi. Yaklaşık 120 kilo ağırlığında, defalarca diyet denemesi olmuş. Tip 2 diyabetli bir hasta. Diyet yorgunu, diyet bıkkını, kilo vermek için birçok yöntemler denemiş. 3-5 kilo vermiş ama hep geri almış. Bayağı bir hayal kırıklığı yaşayan bir hasta. Konuşmalarımız sırasında ona dedim ki en çok ne zaman yemek yiyorsunuz? Ne tür yemekler seçiyorsunuz ve kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yemekle aranız nasıl sizin dedim. Hastam döndü bana dedi ki biliyor musunuz dedi sevgili doktorum. Ben dedi aslında yemeği acıktığım için yemiyorum. Korkudan yemek yiyorum dedi. Korkudan yemek. Cümleye bakar mısınız? Ben korkudan yemek yiyorum dedi. Dedim ki neden korkuyorsunuz dedim. Çünkü dedi ben uzun süre aç kaldığım zaman böyle soğuk soğuk terler döküyorum. Kalbim hızlı hızlı çarpıyor. Bayılacak gibi oluyorum. Ve bayılmamak için, ölmemek için yemek yiyorum. Kendimi daha iyi hissetmek için yemek yiyorum. Yemeği yiyorum. Yaklaşık 15-20 dakika içinde kendimi iyi hissediyorum. Ama sonra tekrar böyle bir halsizlik, yorgunluk bedenime vuruyor. Tekrar yemek yeme ihtiyacı duyuyorum. Gidip yemek yiyorum. Bir bakıyorum 15-20 dakika sonra bir daha acıkmışım. Tekrar böyle çarpıntılar hissediyorum. Ve bu kısır döngüden bir türlü çıkamıyorum. Ben yemekten korkuyorum dedi hastam bana. Şimdi aslında bu gerçekten çok dramatik bir cümle. Birçoğumuz yemeği gördüğümüz için, lezzet için, zevkimiz için, acıktığımız için, ikram edildiği için yiyoruz. Ama korkudan yemek yemeyi siz hiç duymuş muydunuz? Ben bu hasta vesilesiyle duymuş oldum ve sonra hastayı araştırmaya başladık. Tabii ki muayenelerimizi yaptık. Muayenelerimizde kötü kontrollü diyabeti vardı, şeker hastalığı vardı hastamızın. Pankreastaki insülin rezervleri çok iyiydi ama kan şekerleri yüksek gittiği için insülin sekrete edici farklı diyabet ilaçları kullanıyor hasta. Ve bu diyabet ilaçları hastanın şeker düşmesine, hipoglisemi olmasına neden oluyordu. Ve hasta şekeri düştükçe yemek ihtiyacı duyuyor. Yemek istediği için de yani şeker düştüğü için yediği yiyecekler de tabii ki şekerli yiyecekler. Bu şekerli yiyecekleri yediği zaman da kan şekeri çok hızlı yükseliyordu. Hızlı yükselen kan şekeri ani düştüğü için de işte bu glisemik dalgalanma dediğimiz, aklınıza getirin şöyle bir dalgalanma profili yaşıyor hasta. Yani kan şekeri yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor ve hasta sürekli kendini yemek yerken buluyor ve yemekten korkuyor. Siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Tabii illa tip 2 diyabet olup hap kullanmak zorunda değilsiniz bu glisemik dalgalanmayı yaşamak için. Bazı hipoglisemi yani şeker düşmesi hastalarında da biz bunu görüyoruz. Hasta kan şekeri düştüğü zaman kendini iyi hissetmek için şekerim düştü deyip şeker oranı yüksek yiyecekler tercih ediyor. Mesela bir bakıyorsunuz limonata içiyor, bir dilim kek yiyor, bir kaşık bal yiyor. Vücuda giren bu basit şeker kan şekerini o kadar hızlı yükseltiyor ki hasta 3-5 dakika kendini çok iyi hissediyor. Sonra kan şekeri hızlı yükselmeye bağlı ani düşüyor ve bu sefer de daha çok yeme isteği duyarak kendini kontrol edemediği bir kısır döngüye giriyor bir noktada. İşte burada glisemik dalgalanma yaşamamak gerekiyor ki kendimizi kontrol edebilelim diye. Son günlerde yapılan birçok araştırma glisemik dalgalanmanın yüksek şekerden damara daha çok zarar verdiğini gösterdi. Bakın bu o kadar önemli ki. Biz hep diyorduk ya yüksek şeker kan damarlarında kireç gibi birikir, damar sertliği yapar, damar yaşlanması yapar. İşte damarsal yoğun organlarımız, kalbimiz, gözümüz, böbreğimiz zarar görebilir
diyorduk. Ama son yapılan araştırmalarda sadece şeker yüksekliği değil, ani yükselme ve ani düşmelerin hiperglisemiye yani kan şekeri yüksekliğine göre daha çok damar zararı verdiği gösterildi. Bu çok önemli. O nedenle hayatınızda glisemik dalgalanma yaşamayın. Şeker dalgalanması yaşamayın. Yemek yemekten korkuyorum diyorsanız, size bahsettiğim bu semptomları yaşıyorsanız acaba glisemik dalgalanmanız var mı? Şeker dalgalanması yaşıyor musunuz? Tabii öncelikle bir dahiliye muayene olmanızı tavsiye ederiz. Ama yaşam tarzınızda alabileceğiniz de bazı önlemler var. İşte bu videomuzda yaşam tarzınızda alabileceğiniz püf noktaları sizlere verelim. Öncelikle hani bizim örnek hastamızda olduğu gibi tip 2 diyabetiniz varsa, kilo probleminiz varsa ve özellikle pankreastan insülin salgılattırıcı ilaç kullanıyorsanız bunlar şekerinizi düşürebilir ve glisemik dalgalanmaya, şeker dalgalanmasına yol açabilir. Eğer öyle bir durumunuz varsa lütfen önce endokrinoloji doktorunuz ya da dahiliye doktorunuza bir temasa geçin. Kullandığınız şeker ilaçları glisemik dalgalanma yapıcı ilaçlar mı? Kan şekerini çok hızlı düşürecek ilaçlar mı? Öncelikle bunlara bir karar verin. Bununla birlikte ne yapmalısınız? Bir numaralı kural. İlaçlarınızı kontrol ettiniz, kan testlerinizi yaptırdınız, glisemik dalgalanmaya neden olacak herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız gelelim yaşam tarzı değişikliklerinize. Birinci kural. Diyeceğim ki size yürüyün, 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 hareket edin. Hareket her zaman insülinle hücre arasındaki sinyalizasyonu iyileştirir. Sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi, daha az yemek yeme ihtiyacı duymanızı sağlar. Bu hareketi ne zaman yapın biliyor musunuz? Eğer diyabetiniz, kalp hastalığınız, tansiyonunuz yoksa sabahları mutlaka bir 15-20 dakikalık açık havada bir yürüyüş yapın. Ya da öğleden sonra yapın ya da akşam yapın. Yapın da ne zaman yapıyorsanız yapın. Ama ne zaman yapayım diye yine de soruyorsanız mümkünse sabahları yapın ki o gün daha enerjik olun, daha az glisemik dalgalanma yaşayın. Yapılan birçok araştırma bize 20-25 dakikalık aktif bir yürüyüşün vücudu 48 saat koruduğunu gösteriyor. Glisemik dalgalı yaşanmamak için birinci kuralımız neymiş? Hareketli bir hayata sahip olacağız. Gelelim ikinci kural. Şeker şekeri çeker diyoruz hep. Ne kadar çok şekerli yiyecekler yerseniz o kadar çok glisemik dalgalanma yaşarsınız. Kan şekerinizi hızlı yükseltecek yiyecekler, sofra şekeri girmiş her türlü tatlı, kek, kurabiye, baklava, börek ne yapacaksınız? Bunlardan uzak durmaya çalışacaksınız. 3. Kan şekeriniz düştüğünde direkt yemeğe saldırmayacaksınız. Önce bir duracaksınız, kendinizi bir dinleyeceksiniz. Kan şekerinizi hızlı yükseltmeyecek yiyecekleri seçeceksiniz. Bunlar nedir diye baktığımızda mesela kepek ekmeğine yağsız bir tost olabilir, bir avuç leblebi olabilir, bir bardak ayran olabilir, meyveli bir yoğurt olabilir. Ama limonata, gazlı içecekler, şekerli içecekler, ballar, pekmezler bunlar glisemik dalgalanmanızı artırır. Ne kadar çok şekerli yerseniz işte kan şekeriniz o kadar çok düşer, o kadar daha çok şeker yeme isteğiniz olur ve glisemik dalgalanmanız çok derinleşir, çok kolay kilo alabilirsiniz. 3. İç organlarınızı dinlendirecek, vücudunuza zaman vereceksiniz. Dakikada bir şey ağzınıza atmayacaksınız. Sürekli ağzımıza bir şey attığımızda bu da sürekli pankreasımızdan insülin salgılanmasına neden olur. Pankreasımız yorulur, kan şekeri iner çıkar ve tekrar glisemik yük bedenimize biner. O nedenle öğün aralarınızı lütfen en az 2-3 saat, mümkünse 4-5 saat tutmaya özen gösterin. Bu şekilde bu davranışları yaparsanız eğer bu glisemik dalgalanmanın yükünden kurtulacağınızı düşünüyorum. Yeni videomuzu sizler için özenerek çekiyoruz efendim. Hasta örneğimizde girdik, nedenlerini anlattık. Ayrıca püf noktaları da paylaştık. Bunları not edin. Tabii duymak bir şeydir, bilmek ayrı bir şeydir ama bunu davranış haline getirebilmek için sık tekrar etmek gerekir. İşte sizler için özenerek çektiğimiz bu videoyu da sık sık bir dinleyin. Bu glisemik dalgalanmaları yaşamamak için hareketinizi arttırın, şekerli yiyeceklerden uzak durun, sık sık ağzınıza lokmalar atmayın. Ve aynı zamanda kan şekerinizi hızlı yükseltmeyecek yiyecekler olan yoğurttur, leblebidir, sütlü kahvedir, kepekli ekmeği, yağsız bir tosttur. Açlık derecenize göre bunlardan birini seçebilirsiniz. Bu şekilde vücudunuza cevap verebilirsiniz. Sizler için üretmeye, paylaşmaya, bilgileri aktarmaya doyamıyoruz.
siz de lütfen YouTube'umuza üye olunuz ve bizlere yorum yapınız. Sizin yorumlarınız bizler için çok çok kıymetli. Yeni videomuzu bu şekilde bitiriyoruz. En yeni videolarda, en yeni bilgilerle tekrar buluşmak üzere diyoruz.